Forwarder, Türk Ticaret Kanunu'nda taşıma işleri isimli 4. kitabında 917. maddede tanımlanmış. Forwarder taşıma işleri komisyoncusu olarak geçiyor. Ama kelime komisyoncu olunca tabii bu kadar basite indirgemek doğru değil. Bunu biraz daha pratikle ifade etmek isterim açıkçası. Öncesinde lojistiği anlatmak istiyorum. Kısaca lojistik, bir ürünün ilk üreticiden nihai alıcısına kadar depolama, nakliye, dağıtım ve gümrükleme süreçlerinin tamamı. Forwarder firmalar taşıyıcılarla sahipler arasındaki lojistik süreci yöneten profesyonel organizasyonlar. Tabii bu hizmeti sunarken zenginleştirme ve katma değerli hale getirme gibi bir görevi de vardır açıkçası. Forwarder firmalar daha fazlaca deniz yolu taşımacılığında yerleşmişler. Bunun da nedeni taşıyıcıların daha çok yabancı menşeli firmalar olması ve deniz yolu hacminin çok büyüklüklere ulaşmış olması. Dünya ticaretinin %83'ü deniz yoluyla taşınıyor. Bu ülkemizde biraz daha düşük. Yani %60-65 civarında. Çünkü bizim bir Avrupa ile Orta Asya ile bir karayolu trafiğimiz var. Dünya ticaretinin en büyük kısmı Uzak Doğu ile Avrupa ve Uzak Doğu ile Amerika arasında. Dolayısıyla o yüzden %80 gibi bir seviyede deniz yolu olarak geçiyor. Dolayısıyla forwarderlar daha fazlasıyla deniz yoluna ağırlaşmış durumdalar. 2008'den bugünlere geldiğimizde forwarder firmalar, Türkiye'deki forwarder firma sayısı 6 kat artmış durumda. Yani yüzlerce sayısı yüzlerceyken şimdi binlerle sayılan seviyeye gelmişler. Yani deniz yolunda armatörlerle taşınan yükün yarısı forwarderlar üzerinden taşınıyor. Ama bu sayı Avrupa'da daha da yüksek. %75 civarında. Bence forwarderların Türkiye pazarında da daha gidecek bu anlamda yolları var. Tabii günümüz şartlarıyla hizalanmak koşuluyla. Bunun da altında yatan en temel durum zaten dijitalleşme gibi düşünebiliriz. Forwarderlar ne gibi hizmetler veriyor? Forwarderlar öncelikle lojistik sürecine adapte olmuş operasyonel yapılar ve satış yapıları. Bu organizasyon içerisinde satış, operasyon, dokümantasyon, gümrükleme, finans, tüm bunlar lojistiğe dedike olmuş durumda ve lojistik süreçlerinin boşluklarını doldurur şekilde hizalanmış durumda. Arkas Lojistik olarak biz de tüm bu yapıya çok kuvvetli bir şekilde senelerce hizalanmış durumdayız. Yaygın bir yurt içi ağ forwarderlar için olmazsa olmaz. Çünkü Arkas Lojistik 14 farklı ofisiyle müşterilerine Türkiye'nin birçok noktasına yüz yüze teması sağlayabilen bir firma. 112 ülkede yurt dışı acente yapısıyla dışındaki hizmetlerle ilgili de müşterilerini her zaman yanında. Ki daha önce Süveyş kanalından üzerinde hasarlı bir konteyner olduğu için geçemeyen bir geminin lojistiği, geminin operasyonu önce Dubai'ye, sonra Pakistan'a, sonra da Singapur'a kaydırıldı. Ve bu süreç içerisinde Arkas Lojistik hem Dubai hem Pakistan hem de Singapur'daki acenteleri sayesinde gemi üzerindeki yükü olan müşterilerine sorunsuz bilgi desteği sağlayabildi. Alternatif çözümler sunabildi ki biz o krizden yeni müşteri kazanımlarıyla çıktığımız bir süreç. İşte Arkas Lojistik'in network gücü tamamen bunu gösteriyor. Tek kontakla birçok lojistik çözümü sunabilir forwarderlar. Yani sadece deniz yolu, sadece hava yolu, sadece karayolu değil veya demir yolu değil. Tüm bunları kombine taşımacılıkla bir yere kadar deniz yolu, bir yerden sonra hava yolu gibi kombine halde de sunabiliyorlar. Yaparken depolama gibi, gümrükleme gibi ek hizmetlerle de daha da çeşitli ve kombine bir hizmetle komple lojistik adını verdiğimiz şekilde müşterilere hizmet verebilen yapılar. Satın alma gücüne sahipler. Bu satın alma gücü armatörlerle uzun süreli navlun anlaşmaları yapabiliyorlar. Belli ödeme vadelerinde armatörlerin finansal yükünü üstlenebiliyorlar. Bu sayede müşterilerine yeni çözümler sunabilmekteler. Bunun yanında müşteriye özel dijital hizmetlerimiz, forwarderlar özellikle son dönemde bu dijitalleşmenin de yaygınlaşmasıyla artık kendi sistemlerinden rezervasyon alarak araç organizasyonları yapmak, konteyner yüklendikten sonra yola çıktıktan sonraki konteynerin izlenmesini sağlayarak veya
raporlamaları düzenli olarak ister sistemden isterse de müşterinin talep etmiş olduğu şekilde gönderimler sağlanabiliyor. Bunu yaparken bazı müşterilerimiz sistem entegrasyonu da talep edebiliyorlar. Böylelikle kendi ekranlarında bizden giden datalarla kendi bildikleri ekranların içerisinde istedikleri gibi yüklerini takip edebiliyorlar. Bu da yine forwarder'ların müşterilerine sunmuş oldukları hizmetlerden bir tanesi. Bu da müşterilerin nesine yarıyor en çok? Bir kere daha doğru bir personel yönetimi, daha maliyet odaklı bir yapı ve kendi uğraştıkları üretim, alıcı, ödeme gibi dengeleri peşinde koşarken bir de lojistik süreçlerinin peşinde koşmak zorunda kalmıyorlar. Çünkü sorunsuz bir lojistik taahhüt edilemez. Ama bu sorunları ne kadar hızlı çözdüğünüz önemli, ne kadar çözümcül yaklaştığınız önemli. Biz de açıkçası sektörde bu mottoyla fark yaratmaya gayret ediyoruz. Müşterilerimiz için avantajları neler forwarder kullanmanın? Öncelikli olarak birçok taşıyıcı ve birçok tedarikçinin her birinin kendine ait sistemi ve uygulamaları var. Siz eğer tüm taşıyıcı ve tedarikçilere uymak zorunda kalacaksanız o zaman çok ciddi bir verimlilik kaybına sebebiyet veriyor. Sadece buna kanalize olmuş forwarderlarsa tüm armatörlerin sistemleriyle müşteri sistemleri arasındaki akışı sağlıyor. Dolayısıyla müşteriler kendi bildikleri gibi bilgi alabiliyorlar. Çünkü forwarderlardan standart hizmet alabiliyorlar. Ne kadar farklı tedarikçiyle çalışılırsa çalışılsın. Bunun yanında yükleyici ile alıcı arasında dünya ticaretinde de yeri olan Incoterms, yani masrafların ve sorumlulukların yükleyici ile alıcı arasındaki paylaşımını gösteren bir anlaşma çeşidi. Ve bu anlaşma çeşidine göre de sorumlulukları ve masrafları doğru şekilde kıran ve yöneten yapılardır forwarderlar. Böylelikle firmalar arasındaki ilişkileri de bu anlamda daha sağlıklı ve daha güvenli olmasını sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz forwarderlardan. Fiyatlar hızlı değişiyor, servisler çok hızlı değişiyor. Deniz yolunda özellikle bir armatörün bugün vermiş olduğu servis önümüzdeki hafta olmayabilir. Dolayısıyla bugün kurulmuş olan düzeni sorunsuz bir şekilde 10 yıllarca devam ettiği bir senaryo asla yok lojistikte. Dolayısıyla her gün değişen şartlara adapte olacak hızda ve kabiliyette olmak gerekiyor ki maliyet avantajı sağlansın, gerekli verimli organizasyonlar sağlansın. Bize forwarderlar müşterilerin tam olarak bu açığını kapatmakta aslında uzmanlaşmış durumdalar. Çünkü her sabah uyandığınızda dünya üzerinde değişmiş olan herhangi bir gelişmenin çözümüyle birlikte müşteriye alternatif bir çözüm sunmak. Bunu yapan forwarderlar başarılı ve diğerlerine göre fark yaratan forwarderlar. İyi günde herkes forwarder. Bunun için bir akıllı telefonunuz olması yeterli. Ama gerçek forwarderlar kötü günde kendini belli eden forwarderlar. Çünkü işler aksamaya başladığında taahhütlerin arkasında duran, beklentileri karşılayan, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarıyla çözüm üretebilen forwarderlar esasen fark yaratan forwarderlar. Biz de gerek Türkiye'deki 14, gerekse de yurt dışındaki 112 ülkedeki acentemizle bu işi doğru bir şekilde yaparak gün ve gün müşteri havuzumuzu genişletmeye devam ediyoruz.